Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün takımımızın patiğini hazırlayacağız birlikte. Patiğimizin taban uzunluğu 12,5 cm, yani bir yaşa göre hazırlayacağız. Yine üzerinde tomurcuk ve yaprak modeli var. Onun dışında lastik ve haroşa örgüden oluşuyor. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız bile bu patiği kolaylıkla örebilecekler. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. Himalaya'nın anti-peeling özelliğine sahip Everyday Bebelüksünü kullanacağım. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda bir ip. 3,5 numarada misinalı şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişime 39 ilmek atarak başladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçmek için bir sıra haroşa olarak öreceğim. Haroşayı ters örgülerle ören arkadaşlarımız bu sırayı ters olarak örsünler. Sıra sonuna kadar haroşalarımızı örelim. 39 ilmeğimi sıra sonuna kadar haroşa olarak ördüm. Şimdi baştaki ve sondaki 6 ilmeğimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Aralara da bir düz bir ters lastik örgü yapacağız. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ve bir düz bir ters tekli lastik örgü olarak sonda 6 ilmeğim kalana kadar devam edeceğim. Sonda 6 ilmeğimiz kalana kadar bir düz bir ters olarak örelim. Baştaki 6 haroşadan sonra bir düz bir ters bir düz bir ters olarak sondaki 6 ilmeğimin bulunduğu yere kadar geldim. Sondaki 6 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Lastik örgüyü, haroşa örgüyü zaten birçoğumuz biliyoruz arkadaşlar. Arka sıramızda yapalım. Daha sonra bu şekilde devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine örgümün arka yüzünde de baştaki 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi yine lastik örgüme geçeceğim. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Sonda 6 ilmeğim kaldığında yine orada da 6 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Haroşa olarak örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde 8 sıra öreceğiz. 2 sırasını zaten hem ön yüzümüzü hem arka yüzümüzü örerek tamamladık. Bu kenardan saydığımızda haroşa dişlerimizi, bakın en alttakinden itibaren saydığımızda 5 tane haroşa dişimiz olana kadar baştaki ve sondaki 6 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizi bir düz bir ters lastik örgü olarak öreceğiz. Arka sıralarımızda da yine baştaki ve sondaki 6 ilmeğimizi haroşa, aradaki ilmeklerimizin düzlerini düz, terslerini ters olarak öreceğiz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lastik örgümü 8 sıraya tamamladım. Kenardaki haroşa dişlerimi saydığım zaman da 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra haroşam var. Şimdi ilmeklerimizin tamamını hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde haroşa olarak öreceğiz. Dediğim gibi haroşayı ters örgülerle ören arkadaşlarımız haroşa dediğim yerleri ters olarak örsünler. Şimdi hem ön yüzümüzü hem de arka yüzümüzü haroşa olarak örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ön yüzümü ve arka yüzümü haroşa olarak ördüm. Ön yüzümde bir diş haroşa görüntüm oldu. Şimdi baştaki 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 29 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ön yüzde sıra başındaki 9 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Bir tane düz ördük ve 29 ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Örgümüzün arka yüzünde baştaki 29 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz.
29 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Arka yüzümde 29 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüzümde düz örmüştüm. Ve sondaki 9 ilmeğime yine haroşa olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Bu defa baştaki 8 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 9. ilmeğimin içerisine üzümümü yapacağım. İlmeğime giriyorum. Daha önce birçok kez yapmıştık. 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum, doluyorum. Ve her defasında 2 tanesini içerisinden çıkarak tığımın üzerinde 5 tane ilmeğin birikene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Beş tane ilmeğim birikti. Tek seferde çekiyorum. Şişimin üzerine alıyorum. Şimdi arada bir tane düz ilmeğim var. Bunu yine düz olarak örüyorum ve bir yandaki ilmeğin içerisine bir tane daha üzüm yapacağım. Aynı şekilde yapıyorum. 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum, doluyorum. Gözeneğimin içerisine giriyorum. Her defasında 2 tanesinden çıkarak tığımın üzerinde 5 tane ilmeğin birikene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. 4, 2 tanesinden çıkıyorum ve 5. Tek seferde içinden çıkıyorum ve örmeden şişim alıyorum. Sıra sonunda 28 tane ilmeğim var. Bu 28 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Haroşa olarak tamamlayalım arkadaşlar. Evet, ön yüzümde son tomurcuğumu yaptıktan sonra 28 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Örgümün arka yüzünde bu defa 29 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 28 tane ilmeğimiz vardı haroşa. Tomurcuk ilmeğimizi de dahil edeceğiz ve haroşa olarak öreceğiz. O yüzden 29 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 haroşamı ördüm. Bakın tomurcuk ilmeğim arkadaşlar. Onu da yine haroşa olarak örüyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Ve buradaki ilmeklerimi de yine sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. İlk tomurcuk ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu sıramızda tomurcuk yapmayacağız arkadaşlar. Baştaki 9 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Bir tane ilmeğimizi düz örüyoruz ve 29 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Evet, ön yüzümü 9 haroşa, bir düz ve 29 haroşa olarak tamamladım. Arka yüzümde de yine gördüğümü öreceğim. 29 ilmeğimi haroşa, bir ilmeğimi ters, 9 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 29 ilmeğimi haroşa olarak örelim. 29 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir ilmeğimi ters örüyorum ve 9 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Ön yüzümüzdeyiz. Bu sıramızda yine üzümlerimizi yapacağız. Baştaki 8 ilmeğimi aynı şekilde haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. 9. ilmeğimin içerisine üzümümü yapacağım. İlmeğime girdim ve şişimden çıkardım. 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Ve ilmeğimin gözeneğine girip her defasında 2 tanesini içerisinden çıkarak tığımın üzerinde 5 tane ilmeğin birikene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. 5 tane oldu. Tek seferde çekiyorum ve şişimin üzerine alıyorum. Arada bir tane düz ilmeğimiz var. Düz olarak örüyoruz. Buradaki ters ilmeğimizin içerisine yine üzümümüzü yapacağız. Aynı şekilde yapıyorum.
5 tane ilmeğim oldu. Tek seferde çekiyorum. Ve şişimin üzerine alıyorum. Şimdi yine 28 ilmeğimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Haroşalarımızı örelim. 28 ilmeğimi sıra sonuna kadar haroşa olarak ördüm. Örgümün arka yüzünde bu defa 29 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 29. ilmeğimiz bizim tomurcuk yaptığımız ilmeğimiz arkadaşlar. Onunla birlikte toplam 29 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Haroşalarımızı tamamlayalım. 29 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Arada bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Ve buradaki tomurcuk ilmeğim dahil 9 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ön yüzümdeyim. Baştaki 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Arada iki tomurcuğumun arasında bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Ve yine 29 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Haroşalarımızı tamamlayalım. 29 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Örgümün arka yüzünde de yine baştaki 29 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Haroşalarımızı tamamlayalım. 29 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve sondaki 9 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüzümdeyim. Artık son tomurcuğumuzu yapacağız arkadaşlar. Baştaki 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Onuncu ilmeğim düz ilmeğim. Bu ilmeğimin içerisine tomurcuğumu yapacağım. Tomurcuğumuzu yapalım. Tomurcuğumu yaptım ve şişimi aldım. Şimdi arkadaşlar yine 29 ilmeğimize haroşa olarak öreceğiz. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimin tamamına sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğim. Arka sıramızı haroşa örgülerle tamamlayalım. Arka sıramı haroşa örgülerle tamamladım. Ön yüzümdeyim. Şimdi en başta yaptığımız işlemi yapacağız arkadaşlar. Baştaki 6 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi sıra sonunda 6 ilmeğim kalana kadar bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, tek lastik örgü olarak devam edeceğim. Sonda 6 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra başında 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Daha sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters lastik örgü olarak sonda 6 ilmeğim kalana kadar ördüm. Sondaki 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra başındaki ve sıra sonundaki 6 ilmeğimizi hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde haroşa olarak öreceğiz. Aradaki ilmeklerimizi de bir düz, bir ters lastik örgü olarak devam ettireceğiz. Başlangıçta 8 sıra lastik örgü örmüştük biliyorsunuz. Bu sıramızda 6 sıra öreceğiz. Birinci sırasını az önce örgümüzün ön yüzünde birlikte ördük. Şimdi 5 sıra daha aynı şekilde örelim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, lastik örgümü 6 sıraya tamamladım. Şimdi en alttan haroşa dişlerimi saydığım zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Toplamda 15 diş haroşa örmüşüm. Şimdi 19 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. ilmeğimizin içerisine yine üzümümüzü yapacağız.
Üzümümüzü yapalım arkadaşlar. Üzümümü yaptım. Şimdi yine 19 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arka yüzümüzü de tamamlayıp ön yüzümüze geçtiğimizde artık yaprak kurulumumuzu yapacağız. Evet, 19 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi arka yüzümüzün arkadaşlar bütün ilmeklerini haroşa olarak örelim. Ön yüzümüzde devam edelim. Arka sıramı haroşa örgülerle tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Yaprak kurulumumuzu yapacağız. Baştaki 18 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Haroşalarımızı örelim. 18 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi bir tane düz örüyorum, bir doluyorum. Bir düz örüyorum, bir doluyorum ve bir düz örüyorum. Sonda kalan 18 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Sona kadar örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Yine baştaki 18 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Haroşalarımızı örelim. 18 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi ters örgüyle devam edeceğim. 1 dolama yaptığım ilmeğim, 2 yanındaki, 3 tekrar dolamam, 4 yanındaki, 5 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine sondaki 18 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Arka sıramda sondaki 18 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ön yüzüme geçtiğimde baştaki 18 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Video gereksiz yere uzun olmasın arkadaşlar. Sonuçta haroşa örgü hepimiz biliyoruz. 18 haroşadan sonra 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine sondaki 18 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar 18 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Arka yüzümüzde de yine baştaki 18 ilmeğimizi haroşa olarak örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ön yüzümdeki ve arka yüzümdeki 18 haroşa ilmeğimi tamamladım. Şimdi ters örgülerle devam ediyorum yine. 1 2 dolama yaptığım 3, aradaki 4, dolama yaptığım 5 ve 2 tane ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Yani toplamda 7 tane ilmeğimizi 18 haroşadan sonra ters olarak ördük. Şimdi yine 18 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Ön yüzde de yine 18 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Arka sıramı ördüm. 18 ilmeğimi ön yüzümde yine haroşa olarak ördüm. Şimdi 1 2 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi yine sondaki 18 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 18 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Arka sıramızda da yine 18 tane ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Evet, arka sıramda da 18 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi yine ters örgüyle devam ediyorum. 1 2 3 dolama yaptığım 4 5 dolama yaptığım 6 7 8 ve 9 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi yine sondaki 18 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar 18 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Ön yüzümüzde de yine 18 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Ön yüzümde 18 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi 1 2 3 ve 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Tekrar 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ve 4. Sondaki 18 ilmeğimi yine hem ön yüzümde hem arka yüzümde haroşa olarak öreceğim. Tamamlayalım arkadaşlar. Arka yüzümüzde de yine 18 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Evet, arka sıramda 18 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi yine ters örgüyle devam ediyorum. 1 2 3 4 dolama yaptığım 5 6 dolama yaptığım 7 8 9 10 ve 11 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi yine sondaki 18 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Ön yüzümde de yine baştaki 18 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Tamamlayalım arkadaşlar. Evet, ön yüzümde 18 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bu bizim yaprağımızın son artış sırası. 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir doluyorum,
Bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Tekrar 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sondaki 18 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yine arkadaşlar sona kadar 18 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Arka sıramızda da baştaki 18 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Evet arkadaşlar, arka sıramda da 18 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi yine ters olarak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, dolama yaptığım 6, 7, dolama yaptığım 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 ilmeğimi ters olarak ördüm ve yine sondaki 18 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Ön yüzümüzde artık kesimlerimize başlayacağız. Baştaki 18 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Bir tane gizli artış yapıyorum. Şimdi yaprağıma ait 2 tane düz ilmeğimi birlikte alarak keseceğim. 2 ilmeğime girdim ve düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonda yine 2 tane düz ilmeğim var. 2 ilmeğime giriyorum ve birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Yine sondaki 18 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. Bu defa arkadaşlar 19 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 18 ilmeğimiz zaten bizim haroşa ilmeklerimizde. Ön yüzümüzde bir tane gizli artış yaptık. 18 ilmeğimizden sonra gizli artış ilmeğimizde yine haroşa olarak öreceğiz. Ve 19 haroşamız olacak. Gizli artış yaptığım ilmeğime geldim. Oraya kadar 18 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Gizli artış ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Ve ters olarak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi bakın burada yine gizli artış ilmeğim var. Bu ilmeğimle birlikte toplam 19 ilmeğimi örgümün arka yüzünde haroşa olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, arka sıramdaki 19 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ön yüzümde de yine 19 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi yine gizli bir artış yapıyorum. Baştaki 2 tane yaprağıma ait düz ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine sondaki 2 ilmeğimi birlikte alarak düz olarak örüyorum. Yani kesme işlemi yapıyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum ve 19 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ön yüzümü tamamladım. Arka yüzümde de toplam 20 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 19 ilmeğimiz zaten haroşaydı. Bir tane gizli artış yaptığımız ilmeğimiz vardı. Onu da haroşa olarak ördüğümüz için şu an 20 tane haroşa ilmeğimiz var bu tarafta. Şimdi yine ters örgüyle devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi burada gizli artış ilmeğim var. Bu ilmeğimle birlikte 20 tane ilmeğimi bu tarafta da haroşa olarak öreceğim. Sıramızı tamamlayalım. Arka sıramı tamamladım. Ön yüzümde de 20 tane ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Şimdi burada da yine bir tane gizli artış yapıyorum. Baştaki 2 düz ilmeğimi birlikte alarak düz olarak örüyorum. Kesme işlemi yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonda yine 2 tane düz ilmeğim kaldı yaprağıma ait. İkisini birlikte alarak düz olarak kesiyorum.
Artışımı yapıyorum. Ve yine 20 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Arka sıramda da artış ilmeğimle birlikte toplam 21 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi ters örgüyle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi yine haroşa olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Toplam 21 tane ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Bakın buradaki ilk gizli artış ilmeğimiz. Bununla birlikte 21 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzünde de yine 21 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Gizli artış yapıyorum. Yaprağıma ait 2 tane düz ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 1, 2, 3. 3 tane ilmeğimiz olarak ördüm. Yine sondaki 2 tane düz ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Ve 21 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Arka yüzümde de 22 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 22. ilmeğim benim artış yaptığım ilmeğim. Şimdi ters olarak devam ediyoruz yine. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine sondaki 22 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Ön yüzümde de baştaki 22 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Artışımı yapıyorum. Baştaki 2 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum ve sondaki 2 ilmeğimi de yine birlikte alarak düz olarak örüyorum. Yaprağıma ait 3 tane düz ilmeğim kaldı artık. Şimdi buradan da artışımı yapıyorum. Ve 22 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Arka sıramızda da 23 tane ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Sıramı tamamladım. Arka sıramda da artış ilmeğim dahil 23 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi ters olarak devam ediyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 23 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzünde de 23 ilmeğimizi yine haroşa olarak örelim. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzünde de 23 ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Son artışlarımızı yapacağız arkadaşlar. Aynı zamanda yaprağımızın son kesimini yapacağız. Şimdi yaprağımıza ait 3 tane düz ilmeğimiz var. Bu 3 düz ilmeğimize birlikte giriyoruz ve düz olarak örüyoruz. 3 tane ilmeği keserek teke düşürmüş olduk. Şimdi yine bir tane artış yapıyoruz ve 23 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ön yüzümü tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Sıramızı tamamlayalım. Örgümün arka yüzünü sıra sonuna kadar haroşa olarak ördüm. Ön yüzümde de 29 tane ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Bu tarafta da 20 tane ilmeğim kaldı. Yani toplam şişimizde 49 tane ilmeğimiz var. Şimdi buradaki 2 tane ilmeği birlikte alarak keseceğim. 2 ilmeğe giriyorum ve birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Sayıyorum buradan: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 tane ilmeğim kaldı. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi de sayıyorum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 11. ve 12. ilmeğimi ipimi öne alıyorum. Ters olarak 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Şimdi buradan sayıyorum tekrar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmek bu tarafta, 18 ilmek de diğer tarafta var. Ortada da 11 tane ilmeğimiz var. Şimdi arkadaşlar hep bu şekilde yapacağız kesimlerimizi. Birkaç kere daha göstereyim. Daha sonra dediğim gibi aynı işlemleri yapacağız. Şimdi ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum.
İlk ilmeğimle birlikte 10 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 11. ilmeğimi bu taraftaki bir ilmeği birlikte alarak düz olarak örüyorum. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk ilmeğimle birlikte 10 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir tane ilmeğim kaldı. Bakın yerleri zaten oldukça belirgin arkadaşlar. 10 tane ilmeğimizi ortada örüyoruz. Ortaya ait 11. ilmeğimizle bu taraftan bir ilmek alarak kesiyoruz. İpimi ön alıyorum. Arka yüzümde olduğum için ters kesim yapacağım. 2 ilmeğime birlikte giriyorum ve ters olarak örüyorum. Tekrar dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 10 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 11. ilmeğimi yanındakine birlikte alarak ön yüzümde olduğum için düz olarak kesiyorum. Birlikte 2 kez daha kesme işlemi yapalım arkadaşlar. Sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Örgümün arka yüzünde olduğum için 11. ve yandaki ilmeğimi ters örgü olarak keseceğim. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeğime bu şekilde giriyorum ve ters olarak örüyorum. Ön yüzümü dönüyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İlk ilmeğimle birlikte 10 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 11. ilmeğimi ve yandaki ilmeği ön yüzümde olduğum için birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Kesim işleminin artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kenarlarda 5 tane ilmeğimiz kalana kadar kesimlerimizi aynı şekilde yapalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, kesim işlemimi tamamladım. Bu taraftaki şişimde 5 tane, diğer taraftaki şişimde 5 tane ilmeğim var. Ortada da yine 11 tane ilmeğim var. Şimdi hem dış kesimlere hem de iç kesimlere devam edeceğiz. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. En son arka yüzde burada 6 tane ilmeğim vardı. Birlikte aldım, kestim ve 5 tane ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak haroşa olarak kesiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Tekrar 2 tane ilmeğime birlikte giriyorum ve haroşa olarak örüyorum. Bir kesme işlemi de buradan yaptım. Bu tarafta arkadaşlar yine kesim yapacağız. Kenarda 5 tane ilmeğim var. Son ilmeğimle buradaki ilmeğimi birlikte alıyorum ve düz olarak kesiyorum. Dış kesimlerimizde yine aynı şekilde devam ediyoruz. Yine baştaki ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 8. ve 9. ilmeğimi ipimi kendimden taraf alıp örgümün arka yüzünde olduğum için yine ters olarak kesiyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim kaldı bu tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 2 tane ilmeğimi örgümün ön yüzünde birlikte alarak haroşa olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Tekrar 2 tane haroşa ilmeğime giriyorum ve birlikte alarak haroşa olarak örüyorum. Dış kesimi yapacağız yine. 2 ilmeğime girdim, düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. 6. ilmeğimi bir yandaki ilmeği birlikte alarak ters olarak örüyorum. 3 tane ilmeğim kaldı bu tarafta. Dönüyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak
haroşa olarak kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Sondaki ilmeğimle yine bir yandaki ilmeğimi düz olarak kesiyorum. 2 tane ilmeğim kaldı. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Üç tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2 3. Buradaki ilmeğim ve yandakine örgümün arka yüzünde olduğum için ters olarak kesiyorum. 2 ilmeğimi ters olarak kestim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu defa arkadaşlar 3 tane ilmeğimizi birlikte alarak haroşa olarak keseceğiz. 3 ilmeğime girdim ve birlikte alarak kestim. 2 tane ilmeğimi yine düz olarak kesiyorum. Artık bu tarafta bir tane ilmeğimiz kaldı. Dönüyoruz yine. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Sondaki ilmeğimle bir yandaki ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Artık arkadaşlar bu taraftaki ilmeğimizi de haroşa olarak örüyoruz. Dönüyorum. Baştaki 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Buradaki 2 ilmeği de kesiyorum arkadaşlar. Arkadaki ilmeğimi de öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Patiğimizi tamamladık arkadaşlar. İpimizi biraz uzun bırakarak keselim. Yan dikişimizi bu ipimizle yapacağız. İğnemi ipimi taktım. Karşılıklı haroşa gözeneklerden girerek diğer patik çalışmalarımızda olduğu gibi karşılıklı olarak dikiyoruz. Bakın burada haroşa dişler var. Bir buraya giriyorum. Bir karşıya. Sona kadar aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Bu dikişi arkadaşlar hem örgünüzün ön yüzünde yapabilirsiniz hem de arka yüzünde. Hiçbir şekilde belli olmaz. Karşılıklı haroşa dişlere giriyorum ve dikiyorum. Ben dikişimi tamamlayıp patiğimin son haline geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir yaş bot patiğimiz son haliyle hazır. Diğer patiğimizi de aynı şekilde hazırlayacağız. Sadece üzümlerimizi bu defa diğer tarafa koyacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.